Selam arkadaşlar. Gene Edirne'deyiz. Gene değil yani. Hep Edirne'deyiz. Ve şimdi nereye gezmeye geldik? Sağlık Müzesi. Ne varmış ki burada? Bir zamanların Darül Şifası. Girip bakalım mı ne varmış? Bakalım. Hadi bakalım. Şu anda yürüdüğümüz yer ve birazdan kapısından geçeceğimiz yer tıp medresesi. Medresetül Etıbba. Yani bir zamanların tıp fakültesi öğrencilerinin girip çıktıkları yol. Toplam olarak 18 tane öğrenci odası ve bir tane de dershane varmış. 1652 yılında külliyeyi gezen Evliya Çelebi buranın çok iyi olduğunu ve öğrencilerinin çok iyi yetişmiş olduğundan bahsetmiş. Odalar o dönemdeki olması gerektiği haliyle düzenlenmiş. Burası bekçi odasıymış. Bakalım bekçi odasında neler varmış. İşte bir tane yatağı, oturacağı bir alanı. Her öğrencinin kendine ait bir tane odası varmış demek ki, tek yatak olduğuna göre. Karşıda bir tane kütüphanesi ve kitapları, ders çalışma yeri. Ve gene burada bir şöminesi ısınmak için. Başka bir öğrenci odası. Bu 2 kişilik bir oda. Bu biraz daha çömezmiş demek ki. Bunlar burada 2 kişi kalıyormuş. Ders uyuyor. Evet, sesimizi çıkartmayalım, yavaş. Birisi ders çalışıyor. Bir tanesi uyuyor. Yerde kıl kilimler. Ve onun altında keçe. Uygulamalı eğitim odası. Buradaki kemik çıkık olduğu için nefes almasında zorluk çekiyormuş. O yüzden dağlama yapılıyormuş. Bakalım daha neler göreceğiz. Ve bir uygulamalı eğitim odası daha. Önce burada ne yapılıyormuş onu görelim. Ondan sonra kişiyi görelim. Başta su birikmesinin ameliyatla tedavisi yapılıyormuş. Kesik yapıp o suyu boşaltıyorlarmış. Bu da yine şuradaki minyatürden esinlenilerek yapılmış. Müderrisler Osmanlı ve Selçuklu döneminde şu andaki profesörlerin tam karşılığı olarak iş yaparlarmış. Ve müderrislerin ülke içinde bir rütbeleri varmış ve rütbeler aldıkları maaşa göre belirlenirmiş. Bu okuldaki müderrisler 60 akçe aldıkları için burası 60'lık okul olarak nitelenirmiş. Ve en üst düzeydeki bir okulmuş. Şöyle bir hikayesi var buranın. Bir gün bir yılancı Sabuncuoğlu'na gelip bir engerek yılanı olduğunu söyler ve o da yılanı getirtir. Bunu tüyleri yolunmuş bir horoza tutup 3 kere ısırtır. Hazırladığı ilacı horoza yutturup kümese salıverir. Kontrol altına alır ve ertesi günkü muayenede tamamen iyileştiğini görür. Böylece hazırladığı ilacın etkisinden emin olarak onu mücerrebname eserine yazar. Yani deneysel tıp dediğimiz olay tam anlamıyla budur. Hayvanlar üzerine deney yapmak. Omurga kemiklerinin çıkıklarının tedavisi için yapılan bir yöntem bu. Gene bir minyatürden alınmış. Ve bu yöntemde çalışma yapılırken tıp öğrencileri de kenarda oturmuşlar. Hem öğreniyorlar hem de notlarını alıyorlar. Arkadaki de zannediyorum eczacı ya da ilaç yapan birisi. Üst katta da öğrenciler var. Onlar da yukarıdan izliyorlar. Direkt eğitim. Hoca ders anlatıyor. Çocuklar takip ediyorlar. Çocuklar dediklerim de tabii kocaman adamlar. Kütüphaneye geldik. Küçük bir kütüphaneymiş burası ama daha büyüğü de vardır eminim burada. 700 yıl önce tıp öğrencilerinin eğitim gördüğü alanda dolaşıyoruz şu anda. Aynı zamanda da bir hastane tabii ki burası. Şu anda Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezdik. Nereye gezdik? O alanı gezdik, bitirdik. Orası eğitim bölümüydü. Evet, oradan şimdi içeriye gireceğiz. Orası da hastane bölümü. Bakalım hastane bölümünde neler varmış. Burada eskiden dışarıdan, yani bu taraftan kapatılan kapılar varmış. Şimdi içeriden iç kapılar alınmış ama şurada kapının menteşesi yerine kullanılan demiri ve burada da kilidi görünüyor. Ağır kapılar ve dıştan kapatılıyormuş. Doğal olarak hastaları kontrol altına tutabilmek amacıyla muhtemelen. Burası az evvel gezdiğimiz öğrencilerin eğitim aldığı yer. Burası şimdi gezdiğimiz hastanenin olduğu yer.
Darüşşifa'nın sağlık görevlileri. Bakalım bunlar kimmiş? Hekimler. Bu zannediyorum ki müderris. Bu da hekimbaşı. Minyatürler o dönem hakkında çok fazla şey anlatıyor. Mesela bir geçit töreninde yer alan cerrahlar, minyatür. Bir tıp doktorunun ilaç hazırlaması. Başka birinde tedavi. Bunlar da hekimbaşı ve aynı zamanda baş psikolog. Ve burası da görevlilerin olduğu yer. İdari personel. Bevvap yani kapıcı, katip ve vekil harç. Osmanlı tıbbının temel ilkeleri. Tıbbi alet edevat. Uy, şu çok fena bir şey ya. İdrar kanalı tıkandığında mesaneyi boşaltmak için. Onun içine mi sokuyorlar? Ay. Dal. İlaç hazırlama yöntemleri. O zamanlar eczacılık yokmuş. Herkes ilacını kendi hazırlıyormuş. İlaçların kalıpları varmış. Yalnız ilaçların büyüklüğüne gel. Bunları nasıl yutuyorlardı, nasıl içiyorlardı acaba? Ve şuruphane. Eczacı yok demişlerdi ama eczacı dövücüsü. Doktorlar ilaçları kendileri hazırlasalar da terkipleri tabii ki birileri hazırlıyor gram gram. Bu da şurup hazırlayıcısı. Edirne'de gülcürük. Edirne'de de gül yetiştiriliyormuş demek ki. Gül yapraklarından gül suyu ve gül yağı çıkarımı. Osmanlı tıbbında tiryak. Bu sanki zehirle tedavi gibi görünüyor. Burada da hekimin eline engerek yılanına sokturması tasvir edilmiş. Kendi yaptığı tiryakı denemek için. Tiryak zehirli hayvan sokmalarına karşı hem de başka dertlere deva olan bir ilaç olarak görünüyormuş. Ve Darüşşifa'nın kiler bölümü. Küçük bir kilermiş. Mutfak, aşçılar yemek yapıyorlar. Ne pişiriyorsun birader bugün? Buğday çorbası yapacakmış akşama. Ya da sabah. Aşçı yamağı da pirinçlere yapıyor da pek taşlıymış pirincinde. Ayıkla ayıkla bitmez o. Çamaşır hani. Her şeyin temizlendiği yer. Burası 2. Beyazıt Külliyesi'nin ana binası olan cami. 2. Beyazıt Camisi. Kapılar çok iyi. Burasının kubbesi çok büyük. Mimar Hayrettin'e yaptırılmış. Bir rivayete göre Mimar Kemalettin'in de yardım ettiği söyleniyor. Mimar Sinan'ın da bu camiyi örnek aldığı ve gelip baktığı, detaylarını incelediği söyleniyor. O üst kısmı çekmek her zaman mümkün olmuyor. Orası padişahın ve önemli kişilerin namaz kıldıkları, hutbe okudukları veyahut bey dinledikleri alan. Hem estetik hem teknik çok güzel.
Ve bunlar da deprem kontrol taşı dedikleri taşlar. Dönebiliyor. Eğer depremde caminin temellerine bir zarar geldiyse bunlar yerlerinden oynadığı için artık dönüşü olmuyor. Şu anda Ondo'dayız. Ondo'nun 101 baharatlı dondurması varmış. Onu deneyeceğiz. Yanında da peynir helvasıyla. Hadi bakalım. Bir tane baharat varmış içinde. Altında da şu anda peynir helvası var. Ve dondurmalar da zaten onlarca çeşit. Ondo buranın meşhur dondurmacısı. Bakalım göreceğiz. Haluk'u bekliyoruz. Bir tadına baksın. Hep onu zaten gurme olarak kullanıyoruz. Çok güzel. Ama dediğim gibi baharatlı. Mesir macunu yiyormuşum gibi. Güzel. Kesinlikle tadı mesir macunu gibi. Çok güzel. Bakayım bir de peynir helvasına. Çok güzel. Edirne'ye gelirseniz bunu yemeden hiçbir yere gitmeyin. Çok güzel.